Ambulans alıyor, götürüyor, bir daha da yok. Kurumlardan cevap, hiçbir ize ulaşamadık. Birisi duysun biz artık. Hani şuna da razıyız. Kız öldü. Mezarı burası. Gösterin bize ya. Bir mezar yok. Yok. Hiçbir şey yok. Kaybımı arıyorum, şikayetimi ediyorum, başvurumu yapıyorum, sonuç bekliyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor ama bir sonuç alamıyorum. El caso de Merve Ateş es uno de los casos de desapariciones en el marco del terremoto de Turquía más misterioso. Merve, de 26 años, desapareció sin dejar rastro los días posteriores al sismo. Pero ¿quién es Merve Ateş? ¿Qué pasó el día del terremoto? Y lo más importante, ¿dónde está? Para poder responder a estas preguntas nos hemos encontrado con İlknur Karaca, su hermana. Nos hemos encontrado en una casa contenedor a las afueras de Hatay. Nos reciben con un té y las caras largas, y han contado demasiadas veces la misma historia. Merve vivía con sus padres en Iskenderun, una de las ciudades afectadas por el terremoto. Concretamente vivía en el barrio Mustafa Kemal, un barrio al sur de la ciudad que aquel 6 de febrero quedó completamente destruido. ¿Pero qué pasó ese fatídico día? Son las 4:15 de la mañana y la tierra empieza a temblar. Los edificios, muchos no aptos para soportar un terremoto, empiezan a colapsar. Uno de estos edificios es donde viven Merve y sus padres. İlknur y su marido Mustafa, atrapados en Antakya, no pueden llegar a Iskenderun. Al mediodía siguiente reciben una llamada. Depremin ilk gününde öğleye doğru bir haber geldi İlknur Hanım'a. Annem baban vefat etti, kız kardeşin hastanede diye. Sol bacağında bir kırık, sol bacağından yarası var diye. La familia Ateş mantuvo el contacto con Merve desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Baldızımın Merve Ateş'in hastanedeyken başında dayısı Mehmet Koca, kuzeni Hüseyin Koca, benim bacanağım yani diğer ablasının eşi Halil Koca bulunuyor. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar kızımızla konuşuluyor. Merve estuvo en la sala de urgencias del hospital 6 o 7 horas, hasta que el doctor que la atendía les dijo que tenían que operarla. Kız acilde 6-7 saat kalıyor. Daha sonrasında doktor ameliyat olacak diyor. Mersin Yenişehir Hastanesi'ne sevk edecek. Finalmente, a las 5 de la tarde se anunció a la familia el traslado de Merve al hospital de Mersin, una localidad no afectada por el sismo a 200 kilómetros de Iskenderun. Akşam 5'e doğru, öğleden sonra 5'e doğru 16:30-17 civarı Aynı gün sağlık çalışanları, ambulans geliyor. Diyor ki Merve Ateş'i Mersin Şehir Hastanesi'ne helikopterle götüreceğiz. O saatte akşam 5 civarında Merve'yi ambulansa bindiriyorlar. Merve'nin dayısı diyor ki biz size nasıl ulaşacağız? Biz hastamıza nasıl ulaşacağız? 112 ambulans şoförünün verdiği tepki bize de mi güvenmiyorsunuz? A pesar de la intención de trasladar a Merve en helicóptero, la climatología adversa obligó a suspender el traslado y Merve retornó al hospital. Yine 2 saat kadar kalıyor. Yalnız tek başına hastanede. Daha sonrasında bir daha sevk ettiğini söylüyor doktor. En este momento, la pista de Merve se pierde para siempre. Merve nunca llegó a Mersin. Mersin'de de eşimin kuzeni hemşirelik yapar. Sağlık çalışanı. Telefonla aranıyor. Diyor ki Merve'yi oraya getiriyorlar. Merve'yi karşılar mısın? Yakınımız orada bekliyor ama Merve'nin Mersin Şehir Hastanesi'ne gitmiyor Merve. Aradan işte cenazelerimizi gömdükten sonra hastaneye gidiliyor, kız yok. Oraya soruluyor, kız yok. O saatten sonra aramaya başladık. La hipótesis de que Merve muriera en el hospital y hubiera un error en su identificación existe. De hecho, hablamos en profundidad sobre las causas de las desapariciones en los capítulos anteriores de la serie. Además, existe la posibilidad de complicaciones médicas relacionadas con las heridas sufridas en el terremoto, desde infecciones hasta el síndrome de aplastamiento. De todas formas, la familia Ateş niega esta posibilidad. La familia cree que una muerte accidental en el hospital es imposible debido al aparente buen estado de salud de Merve. Así nos lo explica İlknur. Olmadığı için bu kıza öldü ben diyemem. Çünkü hayati bir riski yoktu. Bunu bize doktor söyledi.
Ölüm riski yok. La familia de Merve lo ha intentado todo, convencidos de que una persona en buen estado de salud no se puede esfumar de la faz de la Tierra. Llevan ya más de un año inmersos en su búsqueda. El Estado no responde a sus peticiones y la familia Teş ha empezado a dudar de la credibilidad del mismo. Yani bize MOBESE kayıtlarının sonucunu vermediler. Hangi ambulansa ulaştılar? O hangi ambulanslarda hemşireler vardı? Hangileri görev yapıyordu? Ambulanstaki hasta listesi. Hiçbirine ulaşamadık. Hiçbiri yok. Bize cevap vermiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, Merve konusunda hiçbir şekilde destek yok. Yani bir şeyler kapatılma, üzerini kapatma durumunda, ben öyle görüyorum. Ölmüş bir insanı aramıyoruz biz. Sağlam, bilinci açık, elimizle çıkardığımız bir insanı arıyoruz. Ve bunu biz kaybetmedik. Biz bunu devlete teslim ettik. Devlet kurumuna teslim ettik. Ve biz bu devlet kurumundan bu kızı nereye götürdüğünün cevabını alamıyoruz. Biz bunun cevabını istiyoruz. Yani ne yapmaya çalışsak önümüz kapatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar güçsüz bir devlet değil. İlknur está convencida de que Merve aún está viva. La ausencia de respuestas creíbles y la incertidumbre no la dejan procesar la pérdida y mantiene la esperanza de que un día su hermana volverá a aparecer. Ama bu şekilde ben bu kaybı bu şekilde kabul etmiyorum. Ben cevap istiyorum. Evet. Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama yaşadığına inanıyorum ben. Ki şu ana kadar da bana ulaşmadıysa büyük ihtimalle bilinci yok. Yani Türkiye'de kadın sığınma evleri, yurtlar, hasta bakım evleri, bunların bakılmasını talep ettik. İncelenmesini talep ettik. Yine bir sonuç alamadık. Yani artık bunun bir açıklığa kavuşmasını istiyorum. Yani hangi ülkelerde, Barcelona'da yayınlanacak? Kaçırılmış olabilir. Belki başka ülkelere götürülmüş olabilir. Buna Suriye, Irak, İran, Amerika, Barcelona, İtalya, Fransa, her türlü şekilde götürmüş olabilirler, kaçırmış olabilirler. Yani yayınlanmasını istiyorum, eğer gören, duyan olursa, ulaşırlarsa bize. Yani bizim de acımızı en azından dindirmiş olurlar yani. La desaparición de Merve es solo una de las muchas que hubo en el terremoto de Turquía. Hoy en día no hay una cifra clara de desaparecidos y la principal asociación de familiares tiene registrados 145 casos, entre ellos 38 niños. La lucha de İlknur es una batalla constante, no solo para encontrar a su hermana, sino también para evitar que el olvido del caso la haga desaparecer para siempre.